Hazır. Hiç bu kadar az yakan aracım olmamıştı. Sürüşle ilgili bir olumsuzluk. Gidelim. Viraj içinde kayma eğiliminde ESP, dip gazda vites küçültme tepkilerine bir bakalım. Gazlayınca oluşan bu kafa açmaları aslında burada 175 santimetre uzunluğunda. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün makyajlı A3 ile birlikteyiz. Tesla Model Y sonrası A3 ile yola devam ediyorum. A3 ile akıllarda çokça yer eden bir soruya kendi cevabımı bulmak istedim. Soru şu: 3-6 yaş arası D segment 3, C veya A4 mü, yoksa daha genç, daha az kilometreli, hatta garanti dahilinde bir A3 mü? A3'ü derinlemesine incelerken bu soruya da cevap arayacağız. Karşınızda 2024 model Advanced donanımlı 16.000 kilometredeki A3'ümüz. Audi ışık oyunlarını sever biliyorsunuz. Makyajlı versiyonda ilk dikkat çeken 3 farklı led tasarımıyla kişiselleştirebildiğiniz gündüz ledleriyle ön farlar oluyor. İşte 24 piksel gündüz farları. Normal kısa farlar burada. Bu alttakiler de sis ve yağmur aydınlatması olarak destek oluyor. Matrix LED opsiyonu varsa bu kısımda aktif oluyor ama aracımızda Matrix LED opsiyonu yok. Aydınlatma olarak başarılı olan farlarda otomatik uzun kısa seçeneği bulunuyor. Gece aydınlatmasını ben başarılı buldum. Işık yoğunluğu ve menzil olarak gayet iyi. Selektör tepkileri de hızlı ve güçlü. Statik olmasına rağmen viraj aydınlatması ile birlikte karanlık nokta bırakmıyor. Peki makyajda neler değişti? Bolca parlak krom detaydan oluşan Luxury modundaki ön tasarımda artık krom detaylar bulunmuyor. Ön panjur 3. boyutta derinleştirilerek daha güçlü ve sağlam görünen bir tasarıma kavuşmuş. 4 halkalı Audi logosu daha çıkıntılı bir şekilde ön plana çıkmış. Tamponun köşe bölgelerinde de küçük değişiklikler mevcut. Arka tasarımda da en belirgin fark stoplarda. Bir önceki stoplar da çok güzeldi ama bu şekilde daha yenilikçi duruyor. Arka tampona ön ızgaradaki altıgen tasarım detaylı bitirim eklemişler. Stoplar dışında arka tasarımda pek fark edilebilir bir değişiklik yok. Makyajlı ve makyajsız iki aracı yan yana koymadan fark edebilmek zor. Araçta egzoz çıkışları bulunmuyor. Yan tasarımda herhangi bir değişiklik yok. 449 cm uzunluğundaki aracın dingil mesafesi 263 cm. Yüksekliği ise 142,5 cm. Makyajlı kasada Audi B sütunlarına lazer ile marka ve model ismi yazmaya başlamış. Araçta 225-45-17 lastikler ve 17 jantlar bulunuyor. Jantların ardında 288 mm ön diskleri görüyorsunuz. Arkada 272 mm disklerle aracın frenleri nasıl diye merak ediyorsanız frenlere bir bakalım. Yol müsait, asfalt kuru, hava 15 derece. Burada bir 100 fren mesafesi alalım, bakalım kaç metrede duracağız. Elleri bırakıyorum. Hazır. İyi durdu be. Direksiyonda serbest ama dengeli bir şekilde durduk. 33'lü bir şey gördüm. Yola devam edelim. Müsait bir yerde bakacağım. 33.9 metre gayet başarılı bir değer. 0.59 eğimde 1.25G kuvvetli durmuşuz. Daha sert yavaşlamaya ihtiyacınız olursa bu şekilde frenlerin dozlaması gayet başarılı. Bagaj hacmi 425 litre. D segment araçlara göre ortalama 50 litre kadar daha küçük. Bu valiz 40-60-26 boyutlarında. Bagajda kapladığı alanı bu şekilde gösterebiliriz. Burada bir organizer ve 12 volt soket mevcut. Burada bir askımız var. Altta ince boy stepne var. Bagaj derinliği 98 cm kadar. Bagaj genişliği yine 100-102 cm'ye kadar geliyor. Bagaj yüksekliği de 50-52 cm şeklinde diyebiliriz. Koltukları içeriden yatırabiliyorsunuz. Koltuklar yatınca oluşan alan bu şekilde. Aslında burada 175 santimetre uzunluğunda oldukça büyük bir alan oluşuyor ama koltuk bagaj arası 5 parmak kadar kot farkı olması büyük eşyalar için sorun çıkaracaktır. Bagajı bu şekilde elle kapatıyoruz. Kaputu açıp motora bakalım. Kaputta hidrolik mevcut. Motor kapağı yok. Her şey ortada. Motor 1.5 litre E-TSI. 4 silindirli bir motor. 5000 devirde 150 beygir güç ve 1500 devirden itibaren 250 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavrama kuru sistem DSG ile boş ağırlığı 1325 kg olan önden aktarmalı aracın 0-100 verisi
makyajsız versiyona göre 0 saniye iyileşerek 8.1 saniye verilmiş. Sizce bu süreyi elde edebilir mi? Burada bir 0-200 alalım. Yalnız hem kadran hem de GPS verisi alacağız. Araç dinamik modunda. Şanzıman S'te. Gidelim. Evet, farklı denemeler yaptım. Araç gerçekten fabrika verilerini yakalıyor. 0-200 süreleri 150 beygir bir araç için başarılı. Bir de 100-200 alalım. Aracın son hızı 231 km/saat olarak verilmiş. Bir de buna bakalım. Motor aynı zamanda 48 volt batarya ile hafif hibrit sistemle destekleniyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, ne işe yarıyor? Aracın multiple sistemini şu şekilde açıklayabiliriz. Araçta 48 voltluk bir batarya ve bu bataryayı doldurabilen, aynı zamanda marş motoru görevi yapan aracın motoruna kayıştan bağlı bir alternatör bulunuyor. Bu alternatör aynı zamanda marş motoru görevi yaptığı için sarsıntısız bir start stop deneyimi yaşamanızı da sağlıyor. Şu anda şanzıman boşta, araç akıyor ve tüketim tam olarak sıfır. Bu sırada aracın ihtiyaç duyduğu tüm elektrik gereksinimlerini 48 voltluk batarya karşılıyor. Bakın ileride önüme kamyon geçti. Sistem kamera ve radarla onu algılayıp motoru çalıştırıp alternatör devreye giriyor ve enerjik geri kazanımı ile birlikte benim fren yapmama gerek kalmadan araç yavaşlıyor. Tabi yavaşlama yetmediğinde siz yine frenle yavaşlama yapabiliyorsunuz. Dur kalk trafikte araç duracağınızı anladığında sistem olarak durmadan önce yine motoru kapatıyor. Burada güzel bir şey var. Bakın birazdan öndeki araç hareket edecek. Öndeki aracın hareketiyle motor otomatik olarak çalışıyor. Böylelikle herhangi bir gecikme veya bekleme yaşamamış oluyorsunuz. Yumuşak bir sürüş karakteriyle birlikte kullanıldığında bu sistemle birlikte çok düşük tüketimler görebiliyorsunuz. Standart donanımla gelen açık renkli deri koltukların rahat olduğunu söyleyebilirim ama sırt tutuşları maalesef yayvan ve iyi sarmıyor. Oturma alanında yan yükseltiler daha belirgin. Baldır desteği olmayan koltuklar sert yapılı. Sürücü koltuğu, bel destek ayarı dahil tamamen elektrikli. Burada bir eksi ön yolcu koltuğu için geliyor. Çünkü yolcu koltuğunda yükseklik, sırtlık ve ileri geri ayarı manuel. Audi Premium şeklinde büyük bir malzeme kalitesi beklentiniz olmasın. Kapıların üst kısmı kaplama. Burada alüminyum detaylar var. Bu kısımlar duyduğunuz gibi burada bir miktar deri kaplama mevcut. Kapı gözlerinin olduğu bölüm yine sert plastik. Kapı gözüne 1,5 litre bir su ve 2 tane 500 mililitrelik su sığıyor. Full fiziksel tuşlu Audi direksiyonu. Küçük göbekli ve 3 kollu direksiyonu ben beğeniyorum. Tuşların sezgisel kullanımı ve basma hisli olması güzel. Kullanımlarına hızlıca adapte oluyorsunuz. Vites değiştirme kulakçıkları mevcut. Ama keşke bunlar biraz daha hissi bir malzemeden yapılsaydı. Hız sabitleme ve adaptif sürüş kolu kullanımı oldukça kolay. Ön konsolda bence kalite gayet yerinde. Üst kısımlar komple yumuşak malzemeler içeriyor. Havalandırma menfezleri, yönlendirme, görsel ve kalite hisleri güzel. Normalde ortada bulunan sürücü ve yolcu menfezleri birbirinden ayrılmış. Bununla birlikte alışık olunmayan asimetrik bir durum ortaya çıkmış. Muhtemelen burada amaç sürücü odaklı bir ortamdı. Dokunmatik ekran tüm Audi modellerinde uzun zamandır kullanılan arayüzle birlikte biraz renksiz ve yenilikçi değil. Kullanımı basit, dokunmatiği yeterli ancak neyse ki birçok fonksiyon dokunmatik ekrandan ayrılıp
fiziksel tuşların geri dönmesiyle ekrana pek ihtiyacınız kalmıyor. Hayalet kadranları ekran aracılığıyla 3 ayrı kombinde ikişer farklı versiyonda kullanabiliyorsun. Havalandırma ayarlarının tamamı fiziksel tuş ve kullanımı rahat. Her türlü fonksiyona rahatlıkla hükmedebiliyorsunuz. Basma hisleri güzel. Şu tuş güzel olmuş mesela. Sürüş esnasında destek sistemlerini aç kapa için menülerde boğuşmuyorsunuz. Geri görüş kamerası. Park destek tuşu park halinde aktif değil tabi. Burada kablosuz şarj alanı ve bir çift Type-C girişi var. Vites seçici makyajda değişenlerden. Yine sağdaki yolcunun da kolay bir şekilde ulaşabileceği multimedya yönlendirme tuşu mevcut. Ses böyle kaydırmalı, çok iyi çalışıyor. Burada çakmak, elektronik el freni ve bir çift bardaklık var. Hemen ardında bir kolçak var. Ancak kolçağın altındaki bölme oldukça küçük. 500 mililitre bir su bile koyamıyorsunuz. Böyle açık bırakmanız lazım. Sürücü sol tarafında yine küçük bir göz mevcut. Torpidoya bakalım. Burada 1,5 litre bir su ve 500 mililitre 2 suya yer var. Torpido flok kaplı. Tavan ışıklarında dokunmatik tercih etmişler. Arka yaşam alanı için 2 senaryo yapacağız. Boyum 1.83, sürücü koltuğu en altta ve bana göre ayarlı. Arkaya bakalım. Dik oturuşta durum bu. Az bir mesafe olsa da yeterli, ancak şu an dik oturuyorum. Kafam şu an tavana değiyor. Koltuk en altta olmasına rağmen ayaklar için yeterli alan var. Yüksek bir şaft tüneli mevcut. Arkada menfez ve bir çift Type-C görüyorsunuz. İkinci senaryoda koltuk yine bana göre ama biraz daha sıkışık, biraz daha az rahat, birazcık daha yüksekte. Bakın şu an her şey daha makul oldu. Hatta biraz daha esnediğimde kafam tavana değmeden oturabiliyorum. Arka kapı üst kısım önlerden ayrılıyor. Burada kaplama yok. Bu kısımlarda yine deri parçaları mevcutken diğer yerler sert malzeme. Arka camların tam açılması güzel. Kapı gözüne 2 küçük su sığdırabiliyorsun. Kolçak bu şekilde. Arkadan bagaja ulaşım mümkün. Arka aydınlatmalar dokunmatik değil. Arkadan manzaramız bu şekilde. Aracı çalıştıralım. Yola çıkmadan önce aracın tüm görüş açılarının son derece açık ve temiz olduğunu söyleyebilirim. Direksiyon 1,5 tur kadar dönüyor. Sertlik olarak direksiyon sertliği gayet makul. Aracın süspansiyon sistemi ve konforundan bahsedecek olursak, önde MacPherson amortisörler mevcut. Arka taraf ise tam bağımsız süspansiyonlara sahip. Şurada Arnavut kaldırımı ve bozuk zeminli bir yola girelim. Genel anlamda özellikle konsol trim sesi açısından başarılı. Süspansiyon salınımlarda başarılı. Hatta şuradaki büyük çukurlara girelim. Gayet iyi. Ancak bunlar keskin olmayan çukurlar, keskin olmayan geçişler. Daha sert ve hızlı geçişlerde süspansiyonun bir miktar yavaş kaldığını söyleyebilirim. Sert ve hızlı girdiğiniz çukurlarda bazen vurma hissedilebiliyor ama bu segment standartlarının altında kesinlikle değil. Şurada büyük boyutlu tümsekler var. Makul bence. Bir tane daha. Süspansiyon sessiz, yani tabii ki hissediyorsunuz ama rahatsız edici değil kesinlikle. Bir D segment gibi oturaklı olmasa da tümseklerden canınızı sıkmadan, sizi yormadan geçmeyi başarıyor araç. 17 jantlarla birlikte aracın süspansiyon konforundan, sessizliğinden ve darbe emişleri açısından ben memnun kaldım. Aracın dönüş çapı 11,1 metre ile başarılı diyebiliriz. Bu bir A4'ten 50 santim daha dar bir alandan dönebileceğiniz anlamına geliyor. Şehir içi dar alan kullanımlarında D segment araçlara göre kesinlikle daha rahat. Şurada bir dik yokuş kalkışı yapalım. Gayet medeni. Hill holder'la birlikte şanzıman yumuşak kalkışa izin veriyor. Eskiden DSG böyle durumlarda daha fazla yarım debriyaj eğiliminde olurdu. Şu anki kalibrasyonu bence başarılı. Paralel ve diklemesine geri park manevraları görüş açıları sebebiyle oldukça rahat. Geri viteste müzik sesini kısıyor. Sadece sensörlerin biraz daha müdahaleci olduğunu söyleyebilirim. Kamera görüntüsü yeterli diyebiliriz. Ayrıca aracın kendi park ettiği otomatik park sistemi de mevcut. Sürüşle ilgili bir olumsuzluk, önden aktarmalı aracın patinaj eğiliminin biraz fazla olması. Biraz hızlı, sert hızlanmak istediğiniz durumlarda bakın sarıyor. Ve arkadan ESP müdahalesiyle karşılaşıyorsunuz. Bunda yarım debriyaj yapmak istemeyen DSG'nin gücü aniden vermesi de etkili ama aktarma tekerlekleri aynı zamanda yönlendirme tekerlekleri olduğu için
Gazlayınca oluşan bu kafa açmaları aracın gücünü yola aktarmadaki segment ve çekiş farkını hissettiriyor. 3C ya da A4'te bu tür bir his yoktu. Şanzımandan bahsedecek olursak 7 ileri kuru DSG gayet başarılı işler çıkarıyor. Sıralı, sarsıntısız, hızlı vites atışları oldukça başarılı. Hızlanma esnasında soluksuz, kesintisiz bir şekilde hızlanıyor. Dip gazda vites küçültme tepkilerine bir bakalım. Şanzıman D konumunda ama maalesef kaçıncı viteste olduğunu göstermiyor. D konumu 50'lerden bastım. Devir düşük kaldı. Devirlendikçe gelmeye çalışıyor. Bir de 60'lardan basalım. Yok. Agresif devirleri tercih etmiyor bu hızlarda. Hız düşükten devrini almaya çalışıyor. 80'lerde basalım. Bak bu daha iyi oldu. 150 beygir için kesinlikle tatmin edici. Bir de 90'da bastım. Bu da iyi. 80-100 arası hızlarda hızlanmalar gayet iyi. Aracı dinamik moda alıyorum. Şanzıman spor modda. 60'larda yine bastım. Bu hızlar dinamik modda olsa bile kontağa yaslamalı ivmelenmeler sunmuyor. İkinci vites 70-75 gibi bittiği için araç 2 ile değil de 3 ile devam etmek istiyor. Bu da 3. vitesin devri düşük kaldığı için yaslamalı bir hızlanma sunmuyor. Bakın 90'larda doğru basınca canlı bir kickdown tepkisi alabiliyorsunuz. Aracın kulakçık tepkileri oldukça iyi. Dokunduğunuz anda tepki geliyor. Mesela şu an 7. viteste seri 4 kez çekeceğim. Ve 3. vitese kadar düştü. Eğer bulunduğunuz viteste devir bandı müsaade ediyorsa 5000 devir üzerinde olacak şekilde de vites küçültebiliyor. Tüm bunlar sportif sürüş adına keyifli detaylar. Şanzıman oranlarına bakalım. Son vites 2000 devirde 110'lu hızlarla yol alabiliyorsunuz. 3000 devirde hızınız 165'lere kadar geliyor. Oldukça yeterli. Yol tutuş için söyleyebileceğim tek bir şey var. Araç kesinlikle başarılı. Aslına bakarsanız ben aracı tanımak için epey denemeler yaptım. Önden kayma konusunda Quattro A4'ten bile daha az önden kayma eğilimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Çünkü araçta önde elektronik kilitli diferansiyel sistemi var. Viraj içinde kayma eğiliminde ESP müdahalesiyle birlikte araç dengeyi rahatlıkla bulabiliyor. Bir de virajdaki direksiyon açısının A4'e göre daha rahat olduğunu söyleyebilirim. A4'ün yarım turdan fazla dönme gerektirdiği virajlarda benzer hızlarda daha az bir açıyla dönüş sağlayabiliyorsunuz. Nispeten yüksek hızlı sürüşlerde de oldukça stabil dönüşlere imza atabiliyorsunuz. Sadece standart koltukların üst limitlerdeki tutuşlarının bir miktar yetersiz geldiğini söyleyebilirim. Bu noktada S-Line koltuklar daha iyi hissettirecek. Gelelim yalıtım meselesine. Bu hızlarda yani standart uzun yol hızlarında motor sesi kesinlikle duyulmuyor. Genel anlamda lastik ve rüzgar sesi daha baskın. Hızınızı biraz daha arttırdığınızda yan taraftan gelen rüzgar sesini daha net duymaya başlıyorsunuz. 130'da hızlarda da aracın yalıtım makul ama segment standartlarında makul yalıtım olduğunu söyleyebilirim. Bunu anlamanız için aynı yol ve zemin şartlarında aynı hızlarda A4 ile yalıtım karşılaştırması ekleyeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yakıt tüketimine geçersek şunu söyleyebilirim. Hiç bu kadar az yakan aracım olmamış. Elimde çok güçlü bir veri var. Onunla başlayalım. Aracın yol bilgisayarı hiç sıfırlanmamış ve 16.000 kilometrelik genel ortalaması sadece 6 litre. Ortalama hız her ne kadar sakin kullanım hızı olsa da ben kendi yaptığım sürüşlerde de aracın ekonomikliğini gördüm. Eğer mild hibrit sistemine uygun sakin sürüşler yaparsanız şehir içi 7 litrelerle gezebilirsiniz. Şehirler arası sürüşlerde 90-110 aralığında sakin sürüşler yaparsanız yine 5 litre bandında, hatta belki rakıma göre hemen altında görebilirsiniz. Eğer sakin kasmalı sürüşlerle 4 litreler göreceğim diyorsanız o da hayal değil. Performanslı sürüşte 10 litreler gelecektir ama ayağınızı gazdan çektiğiniz anda araç ekonomiye başlaması değerleri hızlıca aşağı çekmeye başlıyor.
Standart ses sisteminden bahsedip sonuca geçelim. Araçta standart ses sistemi mevcut. Çok kötüymüş, bu ne biçim falan dedirtmedi. Ancak iyi şeyler de söyletmiyor. Bazı BMW sistemlerine göre bir tık daha iyi dersem iyi bir cevap olur sanırım. Sesi bir açalım. A3'ün tüm beklentilere belli bir çıtanın üzerinde kalacak şekilde karşılık verdiğini söyleyebilirim. Küçük bir ek olumsuzluk olarak gece sürüşlerinde ambiyans aydınlatma eksiği olduğunu söylemem lazım. Makyajda ambiyans eklemişler ama maalesef opsiyon. En büyük rakibi gördüğüm CLA'dan büyük bir eksiği bu. Aracın genel olarak özellikle tüketimi karşısında sunduğu performans ülke şartlarında önemli bir noktada. Ancak başta sorduğumuz aynı fiyata daha yaşlı D segment mi yoksa A3 mü sorusuna cevap verecek olursam benim tarafım D segment tarafında ağır bastı diyebilirim. Detaycı, arabacı biri genel anlamda aradaki segment farkını hissedecektir. Garanti dahilinde daha yeni bir araca muhtemelen masraflar konusunda daha kafa rahat binmek birçok kişiye de daha cazip gelebilir. A3 ile bir süre daha birlikteyim. Bu süreçte içerik önerileri olursa değerlendirebilirim. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.